Güneşin ışıkları ormanın içindeki yemyeşil yaprakların arasından süzülerek ayıcık Momo'nun küçük kulübesini aydınlatıyordu. Momo gözlerini açar açmaz heyecanla yerinden fırladı. Çünkü dün en sevdiği çiçek balından kocaman bir kavanoz almıştı. Kahvaltıda o mis gibi balı ekmeğine sürerek yemeyi planlıyordu. Burnuna hayalindeki balın kokusu geliyordu bile. Fakat mutfağa gittiğinde gözlerine inanamadı. Masanın üstündeki bal kavanozu yok olmuştu. Momo etrafa bakındı. Rafları kontrol etti ama bulamadı. Bu çok garip diye düşündü. Balım nereye kaybolmuş olabilir? Momo hemen dışarı çıktı ve arkadaşlarına danışmaya karar verdi. İlk olarak tavşan Pofi'nin yanına gitti. Tavşan havuçlarını yıkıyor ve neşeyle ıslık çalıyordu. "Günaydın Pofi. Dün aldığım bal kavanozum kayboldu. Onu gördün mü?" diye sordu. Tavşan Pofi kulaklarını dikleştirip düşündü. "Hayır, görmedim Momo. Ama belki Sincap Lili bir şeyler biliyordur," dedi. Sonra ekledi. "Lili gece boyunca ağaçlardan hiç inmedi. O, ormanda olan biteni iyi gözlemler." Bunun üzerine Momo, Sincap Lili'nin yuvasına doğru yola koyuldu. Lili, yüksek bir meşe ağacının dalları arasında hoplayıp zıplıyordu. Elinde kocaman bir meşe palamudu vardı. "Merhaba Lili, bal kavanozum kayboldu. Senin bir bilgin var mı?" diye sordu Momo. Lili kuyruğunu sallayarak cevap verdi. "Dün gece ay ışığında ormanda küçük bir gölge gördüm. Bir şeyler taşıyor gibiydi. O gölge çalıların arasından hızla geçti. Belki karga Koko bize yardımcı olabilir." Momo hemen karganın yaşadığı büyük çınar ağacına doğru gitti. Karga Koko dalda tünemiş aşağıyı izliyordu. Kanatlarını açarak gerindi ve Momo'ya baktı. "Koko, dün gece bal kavanozum kayboldu. Ormanda bir şeyler taşıyan birini gördüğün doğru mu?" diye sordu. Karga Koko başını iki yana salladı. "Evet Momo, ben de onu fark ettim. Küçük bir ayak izi bırakmış gibiydi. Çalıların arasına dalan biri vardı. Ama kim olduğunu tam seçemedim. Belki de yaramaz rakun Remi'nin işi olabilir." Momo hemen Remi'nin yaşadığı nehir kenarına gitti. Remi suyun kenarında ellerini yıkıyordu. Momo dikkatlice ona yaklaşıp sordu. "Remi, bal kavanozum kayıp. Dün gece ormanda bir gölge görülmüş. Bunu sen mi aldın?" Rakun Remi gözlerini kocaman açtı ve patilerini havaya kaldırdı. "Ne? Hayır Momo. Ama dün gece ben kulübenin yanından geçerken kocaman bir rüzgar esti ve bir şeyler devrildi. Hatta bir çıtırtı duydum. Ama ne olduğuna bakmadım. Belki bal kavanozun rüzgarla düşüp yuvarlanmıştır." Momo hemen kulübesinin etrafına bakmaya başladı. Ay ışığının aydınlattığı çalıların arasına daha dikkatlice göz attı. İşte çalıların arasında yuvarlanmış ve kapağı hafifçe açılmış bal kavanozunu buldu. Birkaç arı kavanozun etrafında uçuşuyordu. Balın tatlı kokusu havaya yayılmıştı. Tam bal kavanozunu almak üzere eğildiğinde bir ses duydu. "Hey, dikkat et, o benim." Momo şaşkınlıkla etrafına bakındı. Küçük bir farecik Mini çalıların arasında başını uzatmış ona bakıyordu. Momo nazikçe sordu. "Mini, bal kavanozumu sen mi aldın?" Farecik Mini utangaç bir şekilde başını salladı. "Evet Momo, dün gece çok acıktım ama yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Tatlı kokuyu takip ettim ve kavanozunu buldum."
Momo Minnie'ye gülümsedi. Minnie, keşke bana söyleseydin. Ben seninle paylaşırdım. Minnie başını eğdi. Özür dilerim Momo. Bir daha sormadan almayacağım. Momo Minnie'ye küçük bir parça bal verdi. Artık aç kalmana gerek yok Minnie. Arkadaşlar birbirine yardım eder. Farecik Minnie sevinçle balı yedi ve Momo'ya teşekkür etti. O günden sonra Minnie ve Momo iki iyi dost oldular. Momo da bal kavanozunu her zaman sıkıca kapatıp güvenli bir yere koydu. Ve böylece ormanda herkes mutlu mesut yaşamaya devam etti.